Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Efnan Bebeğin son bölümündeyiz. Kıyafetlerini tamamlayacağız. Bir önceki bölümde eteğini ve ayakkabılarını yaptık. Bu bölümde hırkasını yapacağız. Böyle kollarında kürk görünümlü bir çalışma yaptım. Küçük minik bir büstiyerimiz de var. Şimdi yapımına geçmeden önce hırkanın eteğimi bebeğime giydirmek istiyorum. Ayakkabılarımızı da giyelim. Bu bebeğimin gövdesine uygun başka kıyafetler de yapmayı düşünüyorum. Yani örnek bir vücut olarak bu vücudu kullanabilirsiniz. Gayet ideal bir boyut oldu. Bu gövde yapımını arkadaşlar köşede kartlara ekleyeceğim. Efnan Bebek yapımı ismiyle. Oradan bütün videolara ulaşabilirsiniz kolaylıkla. Hırka yapımına geçmeden önce sizden kanalıma abone olmanızı istiyorum. Videoyu beğenip yorumlarınızı da yazarsanız ayrıca mutlu olurum. Şimdi hırka yapımına hemen başlıyorum. Eteklerimiz ve ayakkabılarımızı bir önceki bölümde anlatmıştım. Köşede kartlara oynatma listesi halinde ekleyeceğim hepsini. Bu bölümde ceketini ve bolerosun yapımını anlatacağım. Farklı renklerde yapacağım. Tabii ki bu kombine uygun renklerde bolerosunu koyu somon rengiyle ayakkabısının renginde kullandığım, ayakkabısında kullandığım bu renkle de hırkasını, ceketini öreceğim. Şimdi hemen önce ceket yapımıyla başlayacağım. Düğme olarak da bu düğmeleri kullanacağım. Bu renkte. Pembe hırkamda böyle ışıltılı elimde taşlı düğmeler vardı. Onları kullandım. Kahverengi içinde bu düğmeleri kullanacağım. Tığım yine 2.10 milim tığ kullanıyorum. Hemen yapımına başlıyorum ceketin. İpimi öncelikle düğümledim. 41 tane zincir çekeceğim. 4, 5, 6, 41 zincirimi çekeceğim. 41 zincirimi çektim. İkinci zincirden başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sık iğne yaptım. Sıradaki zincirin boşluğuna 3 tane yapacağım. 1, 2, 3 tane sık iğneyi aynı boşluğun içine yaptım. Şimdi yanından devam ediyorum. 2, 3, 4, 5, 6 tane sık iğne yaptım. Sıradaki zincirin boşluğuna 3 tane yapıyorum yine. 2, 3. 3 tane sık iğnemi yaptım. Devam ediyorum. Sıradan hemen yanından 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane
sık iğne yaptım. Yine sıradaki zincirin boşluğuna 3 tane yapıyorum. 2 3 tane sık iğnemi yaptım. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 tane ördüm. Yanındakine yine 3 tane batarak arttırdım. 1 2 3 4 5 6 7 tane sık iğne yapıp ilk sıramı tamamladım. 48 tane sık iğneye ulaştım. Şimdi bir zincir çekip döndüm. Bir tane sık iğne yaptım. İki tane zincir çektim. 2 boşluk atladım. Üçüncü boşluğa batıp örmeye devam ediyorum. İlik yaptım. İlik boşluğunu oluşturdum. Sıranın sonuna kadar dümdüz öreceğiz. 48 sık iğnemiz vardı. 3 tanesi burada gitti. 45 tane, yani sıranın sonuna kadar dümdüz bir şekilde arttırma eksiltme yapmadan sırayı tamamlayacağım. İkinci sıramızı. Böyle buraya kadar, sonuna kadar yapacağım. Tamamladım sıramı. Bir zincir çekiyorum, döndüm. Bu sırada yine arttırma yapacağım. 2 3 4 5 6 7 8 tane sık iğne yaptım. Sıradaki boşluğa çift yapıyorum. 3 tane yapıyorum, pardon. 3 tane aynı boşluğun içine 3 tane yaptım. 3 tane yaparak arttırma yapıyoruz. 4 yerde 2 3 4 5 6 7 8 tane ördüm. Sıradaki boşluğun içine 3 tane sık iğnemi yaptım. Arttırdım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane ördüm. Sıradaki boşluğun içine yine 3 tane yaparak arttırmamı yapmış oldum. 1 2 3 4 5 6 7 8 sık iğne yaptım. Sıradakine 3 tane sık iğne yaptım. Sıranın sonuna kadar öreceğim. Yalnız burada ilik var. İlik boşluğu var. Onun içine de 2 3 4 5 tane ördüm. Zincirimin içine 2 tane sık iğne yapıyorum. Bir tane sık iğnem var burada. Onu da yaptım. Tamamladım sıramı. Sayım 56'ya çıktı. 56 sık iğneyi buradan başlayacağım. Döndüm. Bir zincir çekip döndüm. Aynı yere battım. Böyle devam edeceğim. Sıranın sonuna kadar 56 sık iğneyi tamamlayacağım. Bir sıra dümdüz 56 sık iğne yaptım. Bir zincir çekip dönüyorum. Buradan başlıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 tane sık iğne yaptım. Sıradaki boşluğa 3 tane yapıyorum. 2 3 yine örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9
10 tane sık iğne yaptım. Sıradaki boşluğa yine 3 tane, 2, 3 tane yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane sık iğnemi yaptım. Yine boşluğa, yanındaki boşluğa 3 tane arttırmamı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane sık iğne yaptım. Yine sıradaki boşluğun içine 3 tane yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 tane sık iğne yaptım. Sıramı tamamladım. Bir zincir çektim. Sayım 64'e çıktı. Her sırada 8 tane artıyor. Her arttırmada yalnız bir sıra arttırıyoruz, bir sıra düz örüyoruz. Şimdi yine düz öreceğim. 64 sık iğneyi bir zincir çekip döndüm. Bir sıra dümdüz örüp geleceğim. Sıramı tamamladım. Bir sıra ördüm düz. Bir zincir çekip dönüyorum. Aynı hemen dibindeki boşluğa batıp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane sık iğne yaptım. Sıradakine 3 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane sık iğne yaptım. Yine sıradaki boşluğa 3 tane yaparak arttırdım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane sık iğne yaptım. Arttırma yerine geldim. 3 tane aynı yere sık iğne yaptım. Örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sık iğne yaptım. Yine sıradaki boşluğa 3 tane sık iğne yaptım. Sıra sonuna kadar örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sık iğnemi yaptım ve tamamladım sıramı. Sayım yine 8 sık iğne arttı. 72 sık iğneye çıktı sayım. 72 sık iğneye yine döndüm. Bir zincir çekip buradan başladım. 72 sık iğneyi bir sıra öreceğim. Tamamladım sıramı. 72 sık iğne yaptım. Bir zincir çekip dönüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane sık iğne yaptım. 10 sık iğne yaptıktan sonra sıradaki boşluğa 3 tane yapıyorum. 3 tane yaptım.
10 tane ördüm. 3 tane arttırdım. Yani aynı yere battım. 2 tane zincir çekiyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 tane sık iğne atladım. Sıradaki boşluğa çift yapıyorum. 2 tane yapıyorum yani. Burada 3 tane yaptım. Burada 2 tane yaptım. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane sık iğne yaptım. Yine sıradaki boşluğa çift yapıyorum. 2 tane zincir çektim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 tane atladım. 17.'ye 3 tane yapıyorum. 2, 3 tane sık iğne yaptım. Örüyorum sıranın sonuna kadar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane sık iğnem kalmıştı. Onları da ördüm. Bir zincir çekip dönüyorum. Kol kısımlarını ayırdık. Hemen dibine battım. Bir tane sık iğne yaptım. 2 zincir çekiyorum. Burada ilik yapacağım yine. 2 tane delik atlıyorum. 3. delikten başlayıp örmeye devam ediyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane burada sık iğnem var. Zincir çektiğim yere geldim. Zincirimi şöyle çeviriyorum. Ön kısmını 1, 2 tane sık iğne yaptım. Yanından hemen devam ediyorum buradan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 15, 17, 18, 19, 20 tane sık iğne yaptım. Yine zincir kısmına geldim. Zincirin üzerine de 2 tane sık iğne yapıp devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane sık iğnemi yaptım. Bir zincir çekip dönüyorum. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane sık iğne yaptım. Bir tane çift yapıyorum. Örüyorum. 1, 2, 3, 4, 4 tane sık iğne yaptım. Yine çift yapıyorum. 1, 2, örüyorum diğer tarafa kadar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane 16 tane sık iğne yaptım. Sıradaki boşluğa yine çift yapıyorum. 1, 2, 3, 4 tane ördüm. Yine çift yapıyorum.
Sıranın sonuna kadar öreceğim. İlik yerlerine de 2 tane sık iğne yapacağım. 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane ördükten sonra zincir kısmına geldim. Zincirin içine yine 2 tane sık iğne yapıyorum. Bir tane sık iğne sonuna yaptım. Bir zincir çekip döndüm. Şimdi arkadaşlar arttırmalarımı yaptım. Sayım 54 sık iğneye ulaştı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sırayı yaptım. 5 sıra daha 54 sık iğne yapacağız. 12, 13, 14, 15, 16. sıralar. 5 sıra daha 54 sık iğne yapacağım. Sonra yine son 2 sırada ilik yapacağım. Onu anlatacağım arkadaşlar. 5 sıra daha dümdüz örüp geleceğim. Ayrıca kolun birini de ben yapacağım. Sonra diğerini size göstereceğim. Nasıl yaptığımı. Daha sonra yaka var. 54 sık iğne olarak 5 sıra ördükten sonra yeni sıramda 51 tane sık iğne ördüm. Burada 2 zincir çekiyorum. 2 tane delik atlıyorum. Son boşluğun içine sık iğnemi yaptım. Bir zincir çekip döndüm. Hemen o sık iğnenin bir sık iğnenin içine battım. Zincirin içine 2 tane battım. Sıra sonuna kadar yine tamamlayacağım. 51 tane sık iğne var burada. Tamamlayıp geleceğim. Sıramı tamamladım. Bir zincir çekiyorum. İpimi kestim. Hırkamızın ön yüzü şurada ilk sıramızdan belli. Bu sıranın ön yüzüyle belirliyoruz ön tarafını, yani yüz tarafını. Kolu da bu tarafa yapıyoruz. İpimi ben bir kolunu yaptım. Şimdi diğer kolunun yapılışını göstereceğim size. Bu ipi şimdi ipimi alıyorum. İki kolda da aynı şekilde başlıyoruz. Şu ortasından başlıyorum arkadaşlar, koltuk altından. Bunu da oradan başladım. İki kolda aynı şekilde yapılacak. Şöyle ortadaki iki zincirin üzerine yaptığım iki zincirin diğer tarafına bir tanesini, ortadakine tığımı geçirdim. İpimi de geçirdim. Bir zincir çektim. Şimdi bu ipi arkadan örerken yürüteceğim içten. Aynı yere batıyorum. Şurada 16 tane boşluğumuz vardı. Bir de zincirin üzerinde var. 2. Toplamda 18 sık iğne yapacağız kolun etrafında. Yalnız şu köşelerde açıklık olmaması için bakın, oraya batıyorum ve kolda bıraktığım ilk sık iğnenin içine batıp burada eksiltme gibi yapıyorum. Buradaki delik kapatmak için deliği. Şimdi buradan itibaren 2 oldu. Sayıyorum. 3, 4, 5. Bitiş noktası arkadaşlar. Kolun bitiş sırası tersine geliyor. Burada ön yüzden başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Yani bir ters bir düz şeklinde görünecek sıralarımız. Aynı burada ördüğümüz gibi. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Yine bir tane sık iğne yapacağım. Bakın bu arada delik oluşmaması için buraya bir kere batıyorum. Bir de zincirin üzerine batıyorum. Topluyorum. 18 sık iğnemi yapmış oldum.
İlk başladığım sık iğnenin içine geçirdim tığımı, ilmek kaydırma yaptım. Bir zincir çekip dönerek öreceğim arkadaşlar. Aynı model olması için burasıyla bakın. Aynı model olması için dönerek öreceğim ki bir tersi bir düzü gelecek örneğin. Şimdi bir zincir çektim. Döndürüyorum kolumu. İlk hemen dibindeki sık iğneye batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Bakın burada bir tane daha boşluğum var. 18 sık iğne yapacağız tabii her sırada. Burada şu son birleştirme yerine batmıyoruz. 18 sık iğne yaptım. İlmek kaydırma ile birleştirdim. Bir zincir çekip dönüyorum. Bir sıra dış taraftan örüyoruz. Bir sıra dönüyoruz iç taraftan. Her sırada geri dönerek sıralarımızı yapıyoruz. Yine buradan 18 sık iğne öreceğim. Bir kere daha göstereyim arkadaşlar. 18 sık iğnemi örüyorum. On yedi, 18. Bakın buradaki boşluğa batıyoruz ve birleştiriyoruz. Sıranın ilk sık iğnesine batıyorum, birleştirdim, bir zincir çekiyorum, yine dönüyorum, hemen şuradan başlıyorum. Dibine ilk sık iğneye batıyorum. Bu şekilde dönerek arkadaşlar öreceğim. 21 sıra öreceğim. Buradan başlayacağım arkadaşlar. Şu düzü ördüm şimdi. İkinci sırayı da ördüm. Üçüncü sırayı da ördüm. Bakın burada 1, 2, 3 sıra ördüm. 3 sıra. Toplamda 21 sıra öreceğim. 21 sıra böyle dümdüz örüp şu kısmı göstereceğim size nasıl yaptığımı. Şimdi oraya kadar dümdüz örüp geleceğim ben. 21 sıra yaptım. 21. sırayı bağlarken arka lobuna bağlıyorum. 21. sıra böyle ön yüzden yaptığım sıra oluyor. Bir zincir çekiyorum. Artık dönmeden öreceğim. 2 sıra dönmeden arka lobdan örüyorum. Bakın arka lobdan ön, buradan batıyorum. Önde bir halkaları kalıyor bu şekilde. 18 sık iğneyi bu şekilde örüyorum. Arka loba batarak arkadaki kanada batıyoruz. Önde bir kanatları kalıyor. 18 sık iğnemi bu şekilde ördüm. Şimdi tekrar bağlantı yapıyorum. Yine arka lobuna batıyorum, blok kısmına. İlmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bu sırayı da arka lobdan öreceğim. Aynı şekilde alt sıradaki gibi bunu da tamamlayacağım.
Yine sırayı tamamladım. Yine arka loba bağlıyorum. Tamamladım. Bu kez ilk sık iğnenin ön lobuna bağlıyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum ve şöyle dönüyorum arkadaşlar. Dönüyorum. Bu son sıranın önde kalan böyle bakınca önde, böyle bakınca arkada oluyor arkadaşlar. Bakın, buradan batınca yine arka lobu oluyor. İlmek kaydırma yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Ortasından batıp arkasına geçip ilmek kaydırma ile birleştiriyorum. 3 zincir. Bakın, burada tek kanadı kalıyor. 3 zincir bu şekilde sıranın sonuna kadar yapacağım. Buraya kadar. Bu şekilde tamamladım. 2 3 zincir çekiyorum arkadaşlar. Şu bağlantı yerine de yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bakın, bu kez şu ikinci sıradaki, yani son sıranın blosuna, buralarda tek kanatları kalmıştı. Oraya geçiş yapıyorum önce. Sonra 1 2 3 zincir çekip aynı aşağıdaki gibi şunları arkadaşlar ön tarafta kalan kanatlarına, halkalarına birleştiriyorum. İlmek kaydırma yapıp birleştiriyorum. Sıranın sonuna kadar bu şekilde yapacağım yine. Bağladım sonuncuyu. Bir zincir çekiyorum yine. Bakın, hemen bir üst sıradaki ön halkaya batıp ilmek kaydırma ile geçiş yapıyorum. Yine 3 zincir çekip buralara aynı işlemi uygulayacağım. Bir sıra daha dönüp geleceğim. Bakın arkadaşlar, bu şekilde bir sıra daha geleceğim. Burada bağlantı yapıp ipimi düğümleyip keseceğim. Kollarımız bitti. Şimdi yakayı yapacağım. İpimi alıyorum. Şöyle yine düğüm atıyorum. Bakın arkadaşlar, şuradan başlayacağız. Ön yüzündeyim hırkamın. 1 2 tane 2 sık iğneyi atlayacağım. 1 2 3. sık iğneye batıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çektim. Bu ipimi arkadan yürüteceğim. Aynı yere batıyorum. Bir sık iğne yaptım. Burada zincirimiz var. O zincir boşluklarının her birine batacağım. Ta ki buraya kadar, yakanın diğer tarafına kadar geleceğim. Burada 2 sık iğne, 2 tane sık iğne kalıncaya kadar dönerek öreceğiz. Her bir zincirin içine batıyorum. Bakın, buradaki boşluğa
Bakın burada 1, 2 tane zincirim kalacak şekilde kenarda yine burada tamamladım. Bir zincir çekip dönüyorum. 36 tane burada sık iğne var. 36 sık iğneyi ikinci sıraya örüyorum. Dönerek 7 sıra öreceğiz. Toplam 7 sıra yakayı, bu ikinci sırası arkadaşlar. Bunu tamamlayacağım. Buraya geleceğim. Bir zincir çekip döneceğim. Dönerek 7 sıra 5, 6, 7 sıra 7 sıra öreceğim. Dönerek yakayı tamamlayıp geliyorum. 7 sıra dümdüz ördüm dönerek. Bakın bu şekilde. Şimdi bir zincir çekiyorum. İpimi keseceğim. İğne ile ipimi gizleyeceğim. Bakın ben böyle ilmek kaydırma yapıyorum. Şu kıvrılmaları önlemek için yaka uçlarında ve etek uçlarındaki kıvrılmaları önlemek için ilmek kaydırma yapıyorum. Ayrıca böyle hafif ütü yaparsanız ütüyle daha düzgün duracaktır. Şimdi şu kısımdan ipimi bağlayacağım. Tam ortadan ipimi düğümlemiyorum. Orta kısımdan bir yerden geçirdim. Ön yüzdeyim tabii. İpimi düğümlemem lazım arkadaşlar. Çünkü ilmek kaydırma olacağı için arkadan yürütemeyeceğim. Ama bir önden bir arkadan alırsak arkadan yine yürüyor arkadaşlar. Şöyle tığın bir arkasına geçiriyorum. Bir önüne geçireceğim. Şöyle. Arkadaki ipi bir arkaya geçiriyorum. Tığın arkasına. Bir de tığın önüne geçiriyorum. Bu şekilde arkada o ip gizlenmiş oluyor. İlmek kaydırma yapıyorum. Yeterli bu kadar geçmesi. Böyle arkadaşlar çok gevşek ve sıkı olmadan bu özellikle köşelerde biraz şurada biraz sıkı yaparak bütün hırkanın etrafına ilmek kaydırma yapacağım. O zaman o dönmeler, kıvrılmalar engelleniyor. Bir de ütü basarsanız arkadaşlar gayet düzgün duruyor. Ben buna ütü basmadım. Düğmelerini ilikledim. Bir müddet böyle kaldıktan sonra düzgün duruyor. Açtığım zaman biraz kıvrılıyor. Ütü basarsanız o kıvrılma da tamamen ortadan kalkıyor. Köşeyi göstereceğim. Aynı şekilde gideceğiz. Bakın köşeye biraz sıkı yapıyorum. Burada iliğin olduğu sıraya geçiyorum. Her sıraya batacağım. Burada biraz sıkı batıyorum. Bakın esneklik var. O esnekliği böyle toplamak için, sabit kalması için ilmek kaydırma ile onu düzeltiyorum. Bakın şimdi nasıl düzgün duruyor arkadaşlar. Az önce böyle duruyordu. İlmek kaydırmayı yapınca orada bir sertlik oluşuyor ve topluyor orayı. Bu kısmı da birazcık sıkı yapıyoruz şuraya nazaran. Dediğim gibi o gevşekliği şöyle elimizde bakalım. Yaptıkça kontrol edelim. Evet. Bu şekilde her tarafını yakanın etrafını da bakın köşeye geldim.
zincirin üstüne. Buraya gelince şuradan arkadaşlar devam ediyorum. Birkaç tane daha iç tarafa doğru ilmek kaydırma yapıyorum. Çünkü yakadan devam etmiyorum. Yakanın ön yüzü arkaya geldiği için. Şimdi şöyle burada birkaç tane daha yaptıktan sonra bunu kestim. Bu ipi içeriye alıp burada tığ ile iğne ile geçireceğim içeri. Şimdi arkadaşlar yine şöyle yakanın bu tarafına geçtim. Bakın yakanın ön yüzü burası olacağı için şunun etrafına böyle ayrı olarak yakayı yapacağım. Ön yüzü burası. Yakanın ön yüzü burası. Şuraya ipimi geçiriyorum. Yine düğüm attım. İpimi geçiriyorum. Ve yine ilmek kaydırma yapmaya buradan başlıyorum. Aynı şekilde geçirdim. Yine arkadaki ipimi tığın bir arkasına bir önüne alarak biraz yürüteceğim. Şimdi köşeye geldim. İpim yeter artık, burada yürütmek istemiyorum. Köşede bakın aynı şekilde devam edeceğim. Yakanın ucu köşeye battım, sonra bu tarafa döndüm. Diğer tarafa kadar, yakanın uç kısmına kadar yapıyorum. Köşeye geldim. Aynı şekilde batıp aşağıya döndüm. Şuraya batıyorum. İpimi burada kesip yine buradan arkaya geçireceğim. Burada iğne ile içeri gizleyeceğim. Yakamızın etrafında tamamladıktan sonra tekrar buradan bu kez buradan başlıyorum arkadaşlar. Diğer tarafın düğme tarafındayım. Yine arkadan ipimi biraz öne, biraz arkaya, bir arkaya, bir öne, biraz yürüteceğim. Gizlenmiş oluyor arkadaşlar. Hem temiz oluyor,
Bu şekilde yapınca yeterli. Arkadan yürüttüm. Şimdi devam ediyorum. Şurada biraz gevşeklik var. Onu kastırmak için biraz sıkı yapacağım. Ara ara kontrol edin. Çok sıkı ya da çok gevşek olmasın. Her sıraya batıyorum. Her sıranın dibine batıyorum. Köşeye geldim. Dönüyorum. Başlangıç yerine buraya kadar yapacağım. İpimi içeri alıp gizleyeceğim. Hırkalarım hazır. Bitirdim arkadaşlar. Düğmelerini de diktim. Bu şekilde oldu. Şimdi büstiyerini yapacağız birlikte. Bu renge uygun olması için bu bunun arkadaşlar, pembenin. Bunun için de bu koyu somon rengini kullanacağım. Yine 2.10 milim tığ kullanıyorum. Aynı tığ kullanıyorum. Şimdi zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çektim. 1, bakın arkadaşlar, 1, 2, 3, 4, 5. zincirin içine batıp trabzan yapıyorum. 1, 2 tane zincir çekiyorum. Aynı boşluğun içine yine trabzan yapıyorum. Bir delik atlıyorum. Yanındakine yine 2 tane yapacağım. Arasında 2 zincir çekeceğim. Üzerine doladım. Bir delik atladım. Yanındakine trabzan yaptım. 1 2 zincir çektim. Aynı boşluğun içine yine trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum. Son boşluğun içine, son zincirin içine trabzan yapıyorum. Bu şekilde. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Döndüm. Bakın buna atlıyorum. Yanındakine trabzan yaptım. 1 2 tane zincir çektim. Yine aynı boşluğa trabzan yaptım. Alttaki V'nin içine, yanındakine geçtim. Trabzan 1 2, yine aynı boşluğa ikili trabzan. Üzerine doladım. Bu kez bu V'nin içine trabzanımı yaptım. 2 zincir. Tekrar trabzan. Bir zincir çektim. Buradaki ikinci zincire trabzanımı yaptım. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. 5 zincir çektim. Hemen dibine battım. Üzerine doladım. Yandaki boşluğa geçtim. 2 zincir, aynı boşluğa, üzerine doladım. Yandaki boşluğa 2 zincir, aynı boşluğa trabzan yapıyorum. Bir tane daha V yapacağım.
ve son V yapımını yapıyorum. 2 zincir çektim. Aynı boşluğa yine trabzan yapıp bakın 1, 2, 3, 4, 5 taneye çıkardım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Aynı boşluğun içine trabzanımı yaptım. Üzerine dolayıp yandaki V'nin içine geçiyorum. Burada zincir sayımı 3'e çıkarıyorum. 4. sırada aralarındaki zincir sayısını 3'e çıkardım. Yandaki boşluğa geçiyorum. 1, 2, 3. Yandaki boşluğa 1, 2, 3 zincir, aynı yere trabzan. Son boşluk 1, 2, 3 tane zincir çektim. Bir trabzan daha yaptım. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim bu kez. Aynı boşluğun içine batıyorum. Trabzanımı yaptım. Yandaki boşluğa V'nin içine yine arasında bu kez 4 tane zincir çekerek yapıyorum V'yi. Buradaki zincir sayısı 4'e çıktı bu sırada. Şimdi yine yandaki boşluğa geçtim. Trabzanımı yaptım. 4 zincir çektim. Buraya da aynı işlemi 4 zincir. Son boşluğun içine 1, 2, 3, 4 zincir çekerek trabzanımı yaptım. Böylece altı genişledi arkadaşlar. Buradan itibaren zincir çekeceğim. Göz kararı 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 tane. Şöyle bakıyorum. 20, 22. Bebeğin arkasına ulaşacak şekilde arkadaşlar. 22, 23 zincir çektim. Şimdi burada ilmek kaydırma. İkinci zincirden başlıyorum. İlmek kaydırma yaparak diğer tarafa doğru geldim buraya. Şimdi buraya sık iğne yaptım. Trabzanın tepesine 1, 2, 3, 4 tane zincirin içine, bu araya bir tane, 4 tane zincirin içine sık iğne yapıyorum. 3, 4 zincirin içine 1, 2, 3, 4 tane zincirin içine, ortaya bir tane, 4 tane zincirin 3, 4 içine yaptım. Bir buraya, 1, 2, 3, 4 tane yaptım. Yine 20-25 tane zincir çekelim. Yine ikinci zincirden başlayarak ilmek kaydırma yapıyorum.
Diğer tarafa kadar, yani şuraya kadar yapıyoruz. Şimdi buradan devam ediyorum. Her birine birer tane sık iğne yapacağım. Buraya geldim. Son sık iğnenin içine ilmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekip ipimi keseceğim. Böylece alt tarafı oluştu. Şimdi üste buraya zincir çekeceğim bağlamak için. Oraya uygun bir şekilde. Zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 15, 16 tane boyuna burası bağlanacak arkadaşlar. Zincir çektim. Buradaki bakın zincirin diğer tarafı var burada. Oralara batıyorum. 1, 2, 3, 4. Buraya da battım. 5. Yine aynı şekilde diğer taraf kadar zincir çekeceğim. Kestim. Bu ipleri de temizleyeceğim arkadaşlar. İçeriye gizleyeceğim iğne ile. Kıyafetlerimin hepsini bitirdim, tamamladım. Detaylı bir şekilde size anlattım. Kanalıma abone olursanız mutlu olurum arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.